Binlerce yıl önce bir adam, Mısır'ın kalbinde bir firavunun karşısına çıktı. Elinde bir asa, arkasında bir halk ve dilinde yalnızca bir cümle vardı. "Bırak halkımı gitsin, ama bu adam gerçekten yaşadı mı? Kızıldeniz gerçekten yarıldı mı? Yoksa bu anlatılanlar yalnızca inançla yoğrulmuş bir efsaneden mi ibaret?" Bugün, insanlık tarihinin en tartışmalı karakterlerinden birinin izini sürüyoruz. Tevrat'ın, Kur'an'ın ve tarih kitaplarının ötesinde. Arkeolojinin sessiz taşlarına, mitolojinin derin sularına ve tarihin karanlık satır aralarına iniyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazreti Musa gerçekten yaşadı mı? Gerçek ile inancın kesiştiği noktaya şimdi birlikte adım atıyoruz. On emirin peygamberi, İsrailoğullarının kurtarıcısı, Kızıldeniz'i yararak halkını Mısır'dan çıkaran lider. Bu isim bugün sadece dini metinlerde değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasında da yankılanan güçlü bir figür. Ancak şu soru yüzyıllardır akılları kurcalamaya devam ediyor. Hz. Musa gerçekten yaşadı mı? Yoksa onun hayatı inançla harmanlanmış bir semboller zinciri mi? Bu sorunun yanıtını ararken yalnızca kutsal kitaplara değil, tarihe, arkeolojiye, mitolojiye ve antik yazıtlara da göz atmamız gerekiyor. Çünkü bu mesele sadece bir inanç meselesi değil. Aynı zamanda insanlığın ortak geçmişini anlamaya yönelik bir çabadır. Tevrat, İncil ve Kur'an. Hz. Musa'dan tarihi bir figür gibi bahseder. Özellikle Tevrat'ın Çıkış, Eksodus bölümünde yer alan anlatım, Musa'nın Firavun'un sarayında büyümesi, Tanrı'yla konuşması, halkını kurtarması ve on emiri alması gibi destansı sahnelerle doludur. Kur'an'da da Musa en çok adı geçen peygamberdir. Hatta onun hayatı neredeyse başlı başına bir film gibidir. Firavun'un zulmü, mucizeler, Kızıldeniz'in yarılması, Tur Dağı'ndaki vahiy, altın buzağı krizi. Ancak burada önemli bir fark vardır. Kur'an, bu olayları sembolik değil, gerçek tarihi olaylar olarak sunar. Fakat dini metinlerin amacı tarih anlatmak değil, inanç oluşturmaktır. Bu nedenle anlatılan her şeyin birebir tarihi gerçeklik olduğunu varsaymak, bilimsel yöntem açısından yetersiz kalır. Peki, bu hikayelerin arkasında tarihsel bir zemin var mı? Tarihçiler için en büyük sorun, Hz. Musa'nın Mısır'da yaşadığına dair hiçbir arkeolojik veya yazılı kanıtın olmamasıdır. Eski Mısır, kayıt tutma konusunda son derece titizdi. Her firavunun savaşları, zaferleri, hatta hava durumu bile duvarlara kazınırdı. Ancak Musa'dan tek bir satır bile bahsedilmez. Bu noktada bazı araştırmacılar, Mısır'ın kendi içindeki kaosları ve kayıp dönemlerini işaret eder. Özellikle 13. ve 15. hanedanlıklar arasında yaşanan Hyksos dönemi dikkat çeker. Hyksoslar, Asya kökenli bir topluluktur ve bir dönem Mısır'da iktidarı ellerine geçirmişlerdir. Bazı araştırmacılar, İsrailoğullarının bu dönemde Mısır'da yaşadığını, ardından sürüldüğünü veya kaçtığını ileri sürer. Ayrıca Merneptah adlı bir firavunun dikili taşında geçen şu ifade çok ilginçtir. İsrail harap oldu, tohumu yok edildi. Bu ifade M.Ö. 1200'lü yıllara tarihlenir ve İsrail isminin geçtiği ilk metin olarak kabul edilir. Bu yazıt, İsrailoğullarının gerçekten de Antik Mısır'da varlık göstermiş olabileceğine dair en güçlü ipuçlarından biridir. Ancak Musa ismi bu taşta da yer almaz. Çıkış yani Eksodus hikayesi sadece dini bir anlatı değil, aynı zamanda mitolojik bir yapı taşıdır. İlginçtir ki, dünya üzerindeki birçok uygarlıkta buna benzer hikayelere rastlarız. Örneğin Sümerlerdeki Sargon efsanesi, Musa ile neredeyse birebir benzerlik taşır. Sargon, bir sepete konularak nehre bırakılan bir başkası tarafından bulunarak büyütülür. Tıpkı Musa gibi. Aynı tema, Hindistan'daki Krishna mitlerinde ya da Yunan mitolojisindeki Oidipus'ta da kendini gösterir. Bu, birçok araştırmacıya göre kültürel bir arketip olduğunun göstergesidir.
Yani Musa'nın hayatı tek bir tarihsel kişiden çok, farklı halkların kolektif hafızasında biriken hikayelerin birleşimi olabilir. Bazı araştırmacılar Hz. Musa'nın şahsiyetinden çok, İsrailoğullarının Mısır'dan kaçışı üzerinde durur. Bu göç, büyük olasılıkla bir anda değil, uzun yıllar süren bir süreçti. Mısır'dan Kenan topraklarına göç eden farklı Semitik kabileler zamanla birleşmiş olabilir. Arkeolog Israel Finkelstein ve Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed adlı eserlerinde, Tevrat'ın çoğu kısmında Yahuda Krallığı döneminde kaleme alındığını ve geçmişteki olayların ideolojik olarak kurgulanmış olabileceğini savunurlar. Onlara göre Musa gibi figürler, bu dönemde siyasi meşruiyet aracı olarak da kullanılmıştır. Musa'nın tarihsel olarak yaşayıp yaşamadığı sorusu, aslında daha büyük bir soruya kapı aralar. Gerçek nedir ve onu kim tanımlar? Eğer bir kişinin milyonlarca insanın hafızasında, kültüründe ve hayatında bu kadar etkili bir yeri varsa, o kişinin varlığı sadece fiziksel değil, kültürel olarak da gerçektir. Musa'nın mirası, yalnızca dini metinlerde değil, modern hukuk sistemlerinde, özgürlük mücadelelerinde, hatta çağdaş politikada bile hissedilir. 10 emirin birçok hükmü, bugün bile hukuk sistemlerinin temelini oluşturur. Musa'nın yaşayıp yaşamadığını kesin olarak bilemiyoruz. Arkeoloji sessiz. Mısır yazıtları eksik. Mitolojiler ise onun benzerlerini başka coğrafyalarda da gösteriyor. Ancak bu, Musa'nın etkisinin sahte olmadığını göstermez. Belki de Hz. Musa bir kişiden fazlasıdır. Belki o, halkların özgürlük arzusu, adalet arayışı ve ilahi düzen umudunun somutlaşmış halidir. Belki yaşamadı ama yaşandı. Kızıldeniz'in ortasında yürümemiş olabilir ama tarihin kırılma noktalarında halkları özgürleştiren bir simge haline gelmiştir. Belki Hazreti Musa gerçekten bir zamanlar yaşadı. Belki o, halkını Mısır'dan çıkardı, denizi yardı, dağdan yasaları getirdi. Ya da belki hiç olmadı. Ama onun hikayesi, milyonların vicdanında yankı buldu. Adalet arayanların, özgürlük isteyenlerin ve Tanrı'yla konuşmak isteyenlerin simgesi haline geldi. Tarih bazen susar, arkeoloji her soruya cevap veremez. Ama insanlık, hafızasında yaşattığı karakterlerle yoluna devam eder. Ve belki de gerçek şu soruda saklıdır. Musa yaşadı mı? Değil. Musa'nın mesajı bugün bizde yaşıyor mu? Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı ve gerçeğin izini birlikte sürmeye devam etmeyi unutma. Çünkü bazı sorular vardır ki cevaptan daha kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.